konuğum var. Konuğum arkadaşım Emre. Work and Holiday zamanından tanıyorum onu. Tarlada tanışmıştık, tarla zamanlarımızdan. Kendisi mühendis ve Avustralya'da daha çok taze bir şekilde PR'ını aldı. Tebrik ediyorum kardeşim. Teşekkürler kardeşim. Sizler de biliyorum merak ediyordunuz Avustralya'da PR nasıl alınır falan. Maalesef ben henüz onu tatmadığım için size öğretebileceğim ya da anlatabileceğim bir şeyim yoktu. O yüzden Emre karşımı konuk aldım. Bu videoda bize mühendis olarak Avustralya'da nasıl PR alınır, kendisi nasıl aldı falan onlardan bahsedecek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, senden ne haber? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İlk YouTube videosu olduğu için birazcık heyecanlı. Şimdi biz tatildeyiz. Tam böyle arkamıza da güzel bir deniz manzarası aldık. Okyanus manzarası. Biraz bahsetmek istiyoruz. Evet. Seni soru yağmuruna tutacağım. Bayağı sorular hazırladım. Süper. Tamam. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. Evet. Seni tanıyalım. Nereden mezunsun? Türkiye'de neler yapıyordun? Tamam. Ben 2018 yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden mezun oldum. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden. Mezun olduktan sonra bir seneye yakın İstanbul'da çalıştım. Elektronik mühendisi olarak çalıştım o zaman. Sonrasında işte Avustralya vizem açıklandı. İşte yeni mezun mühendis vizesi. Onunla beraber Avustralya'ya geldim. Hiç kimseyi tanımıyordum, kimseyi bilmiyordum. Evet. Akrabamız da yoktu. Hani tamamen bodoslama geldim yani. Avustralya maceran nasıl başladı? Ne vizeyle geldin, nasıl geldin? Bunları birazcık dinleyelim. 476 vizesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu yeni mezun mühendis vizesiyle geldim. 1,5 yıllık zaten herkes biliyor. Çoğu Avustralya'yı biraz araştırırsanız onu zaten direkt ilk önünüze çıkacak olan o. Bir de çok fazla mühendis olduğu için şu anda ama hem Türkiye'de hem dünyada. Sanırım o vize kapandı artık. Şu an kapattılar işte. Evet. Onun kötü bir yanı o oldu. Şimdi Aynen. Covid'den sonra kaldırdılar komple vizeyi. Ben o zaman işte başvurdum vizeye. Yaklaşık bir 8 ay sonra falan çıktı bana. Onun için ne şartlar gerekiyordu? Onu da kısaca böyle belirtirsek. Yeni mezun mühendis vizesine neyse başvurmak isteyenler diyecektim ama zor. Başvuramayacaksınız çünkü artık öyle bir vize yok. Çok kolay bir vizeydi ve direkt şey veriyordu sana. Hani çalışma hakkı veriyordu, full time çalışma hakkı veriyordu. Aynen. Ve bu zaten en önemli şey, bir ülkeye gidiyorsanız yeni bir ülkeye full time yani tam zamanlı çalışma hakkınızın olması bulunmaz bir nimet. Kesinlikle. Gerçekten öyle yani bu işveren için de karşı taraftan da öyle. Aynen. Hani sizinle uğraşmayacak belli bir periyodu. Aynen. O vizenizi halletmek için. Çünkü sorduğu ilk şey çalışma izin var mı? Kesinlikle öyle. Aynen. Kesinlikle öyle, katılıyorum. O yüzden güzel bir şey. O şekilde yani o vizeyle geldik. Sonra ne yaptık? İşte Kasım ayı gibi geldim ben 2019'un. Ondan sonra burada vakit geçirdim. İşte Sydney'de vakit geçirdim. Sydney'e geldim. İş bulamadım. Sonra işte bir garsonluk deneyimi falan filan. Herkes mecbur bir oralardan şey yapıyor. Ondan sonra işte çalışmaya başladık. Evet. Sonra Covid patladı zaten. Covid patlayınca biz kendimizi tarlada bulduk. Biz kendimiz Betül'le de zaten o zaman tanıştık. Biz kendimizi limon toplarken bulduk. Öyle. Bir diğer sorumuz, Avustralya'da mühendis olarak nasıl iş buldun? Avustralya'da mühendis olarak nasıl iş buldum? 2022 senesinde tekrar Avustralya'ya geldiğim zaman, ben bir ara bir Türkiye'ye gittim o dönemde. Tekrar geldikten sonra Avustralya bana bu sefer 2 yıl full work rights vermişti. Vizemi kullanamadığım için, Covid dönemi. Onun için teşekkür ediyorum. Evet. Vizemi aldıktan sonra işte geldim buraya tekrar full work rights'la. İlk bir 6 ay böyle bir hani normal bir çalışma süreci oldu. Yine bir Uber'dir işte, garsonluktur. Ondan sonra tabii bu sırada her gün işte başvuruları yapıyorum. Mühendislik başvuruları. Ben elektrik elektronik mezunuyum ama burada çok fazla elektronik alanında bir iş kolu yok Avustralya'da, onu söyleyebilirim. Çünkü ilk geldiğimde de bunu hissetmiştim. Ben olarak buldum, Solar System Designer and Battery Designer Engineer olarak, yani güç sistemleri üzerine, güneş enerjisi üzerine design mühendisi olarak iş buldum. İşte 2022'nin Aralık ayında bulmuştum. Ondan sonra Sydney'den Brisbane'a taşındım. Interview'da Türkiye'de gördüğün deneyim, Türkiye'de gördüğün eğitim, Türkiye'deki deneyimlerin işe yaradı mı? Bence işe yaradı ve kesinlikle onu, yani eğer hani Avustralya olsun ya da başka bir ülke olsun abi, yeni mezun olduysanız abi çalışın. Önce Türkiye'de gerçekten bir 2 sene, 3 sene eğer o alanda gideceğiniz ülkede çalışmak istiyorsanız çok önemli bir şey. Türkiye'deki 2-3 yıllık ya da artık 5 yıllık, 10 yıllık hani tecrübeyi buraya gelip satabilmek. Çünkü o interview'da tek bir şansınız oluyor. O zaman daha başka bakıyorlar sana. Kesinlikle. Daha saygılı bakıyorlar. Adama direkt zaten ben bunu yaptım pat. Evet. Adamın yaptığı projelerden daha bir şey koyabiliyorsan ortaya direkt zaten yapıyor. Seni o gözüyle alıyor yani. Emre kardeşim de gördüğünüz üzere mühendis olarak geldi, iş buldu ama ilk 6 ay Uber yaptı, başka bir şeyler yaptı. Siz de mühendis olarak buraya gelip direkt geldiğiniz ilk 1. ay, 2. ay iş bulamazsanız demoralize olmayın.
Türkiye'den gelenler sanıyor ki ben geldiğim ilk an hemen mesleğimi bulacağım. Direkt kendi mesleğimi yapacağım. O öyle çok olmuyor. O yüzden gelecek insanlar buna psikolojik olarak hazırlıklı olsunlar. İlk 2 ay, 3 ay, 6 ay kendi mesleğinizi yapmayabilirsiniz. Başka bir şeyler yapabilirsiniz. Bu bence yurt dışına göç etmenin en önemli şeylerinden biri de psikolojik güçlülük, dayanıklılık. O yüzden buna birazcık dayanacaksınız. Bakın görüyorsunuz, sabrın sonu selamettir. O yüzden geldiğinizde başka işlerde çalışırsanız buna hemen demoralize olup böyle ay ben bulamadım şöyle böyle demeyin. Biraz daha çaba sarf edin, devam edin. Avustralya'da mühendis olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir sence? Avustralya'da mühendis olmanın avantajları nelerdir? Evet, avantajlarından başlayalım. Avantajlarından başlayalım. Avantajları bir kere abi çalışma koşulları güzel, kötü değil. Kesinlikle güzel. 38 saat, Türkiye'de 42 idi hatırlıyorum. 42 saatti, 45 değil 42 diye hatırlıyorum sanki ama yani burada 38 saat, yani 4 saat daha az çalışıyorsunuz. Hani ben şimdi tek işim olduğu için Avustralya'da daha hani daha başka bir firmaya geçmedim. Hani bu firma özelinde değerlendireceğim. Ha bizim şöyle mesela ilk sabah 7 ile 9 arasında şirkette olabiliyorum. Akşamda toplamda günde o saate göre daha geç ya o saate geç ya da erken çıkabiliyorum. Onun avantajı oluyor. Cuma günleri de mesela diyelim ki diğer 4 gün fazla çalıştım. Cuma günü de öğlen 2'de çıkıp bitirebiliyorum. Güzel bir şey. Avustralya'daki şirketlerin genel olarak Türkiye'deki şirketlerden daha iyi çalışma şartları var bence. Çalışma şartı olarak daha iyi. Evet. O konuda daha iyi. Yani insan şeyine önem veriyorlar. Daha önem veriyorlar. Evet. Avantajları bunlar, dezavantajları var. Normal iş yapan inşaat işçisi senden daha fazla kazanıyor. Yani sosyal eşitlik diyebilirim buna bir yandan. Ama bir yandan da can sıkıcı. Bir yandan da can sıkıcı yani. Hani anladın mı? Hani tamam, kazandığın avantajlar nedir? Klimalı ortamda çalışıyorsun. Sakin bir ortamda çalışıyorsun. Seni rahatsız eden yok ama beyinsel olarak yoruluyorsun. Bunun yanında aldığın paranın bence güzel olması lazım. Şimdi kendi mesleğimle alakalı konuşacağım. Diğer meslekleri bilmiyorum. Mesela Avustralya'da maden mühendisiysen abi zaten güzel para kazanıyorsun. Kesinlikle yadırgayamam. IT'ciysen yine güzel para kazanıyorsun ama elektrik ve makine bence elektrikle keza nispeten aynı gibi. Abi bence o kadar güzel para kazanılmıyor. Güzel paradan kastım da şu. Bir tane hani trade diyebilirim. Yani nedir? Elektrikçidir ya da ne bileyim normal bir inşaattır, marangozdur, otomatik mekanikçidir. Senden kat kat daha fazla para kazanabiliyor. Bu bence büyük bir şey ya. Dezavantaj. Yani gerçekten büyük bir dezavantaj. Şimdi Avustralya genelinde konuşuyorum. Türkiye'ye oranlarsam bunu tabii ki de kazandığım para Türkiye'ye göre kat daha iyi. Çalışma koşulları kat daha iyi ama şimdi günün sonunda ben buraya göre kıyaslamak zorundayım. Çünkü ben burada yaşıyorum abi. Hani orada da o şeyi tutmak lazım. Bu biraz şey oldu hani Almancıların şey gibi. Peki bunu birden fazla mühendis dalından insan izleyecek olabilir. Burada en iyi kazanan mühendislikler hangileri? Maden 1 abi, tek. Maden 1. Maden. Peki maden mühendisliği Türkiye'de nasıl? Türkiye'de de tam tersi kötü abi. Değil hani mi? Ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Maden mühendisi Türkiye'de bence çok kazandığını düşünmüyorum yani. Ha, belki kazanıyordur bilmiyorum. Tabii tecrübesine göre, ama mühendisi zaten yine Türkiye'de de iyi kazanıyordu. Ama şunu duydum ben, arkadaşım söyledi, maden mühendisiydi. Abi 3 yıllık maden mühendisi çok rahat 150-160 bin dolarlara çıkabiliyor. Tabii bunlar gross rakamlar, yani brüt rakamlar. Vergiden önce vergi düştü mü %30 düşün üzerinden direkt kafasından yani. O zaman zaten elinize kalan pek bir para yine oluyor. Yani şimdi kötülemeyelim yani. Elinize kalan şey diyorum. 100 bin dolar ne para kalıyor falan diyeyim. Seni burada bir linçliyor. Bir linçliyormuşum. Elinize 100 bin dolar para kalıyor. Neye yeter ki? Peki statüyü sormak istiyorum. Sence Avustralya'da mühendis olmanın statüsüyle Türkiye'de mühendis olmanın statüsü aynı mıdır? Aynı mı sence? Sen ne hissediyorsun? Bu statü olarak bakacak olursan. Ben mühendis olarak ben bu soruya tam cevap veremem. Çünkü neden biliyor musun? Ben elektrik mühendisi olarak çalıştığım dönemlerde biz babamla kendimiz bir ofis işletiyorduk. Yani şimdi orada benim konumumla ben birinin altında elektrik mühendisi olarak çalışmadım. Şimdi o yüzden hani tam cevabını veremem ama Avustralya'da birinin altında çalışırken mesela şu bir şeydi. Bir tane elektrikçimiz vardı bizim çalışan. Abi o adama iş yaptıracağım diye ben yalvarıyordum. Elektrikçinin az olduğu için ülkede ve çok değerli oldukları için o statü aslında bir nevi şey oluyor. Eşitleniyor. Az olan değerli oluyor abi ve ona böyle bildiğin hani diyorsun kardeşim şunu yap. Hani güzelce yap. Hani yap kardeşim, yapmıyor. Hani yalvarıyorsun yap. Hani böyle bir durum oluyor yani hani. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de böyle bir şey yok abi. Hani yapacak abi. Yapmıyorsan replacement'ı çok kolay yani. Hani değiştirebiliyorsun. Yapacak dediğinden anlayabilirsiniz. Ya öyle abi yani şimdi bir iş verdiğin zaman yapmasını beklersin. Burada gidiyorsun bakıyor yatıyor. Hani hadi yani. Bir diğer soruma geçiyorum.
Evet, geldik güzel konulara. Şöyle biraz da sürtüneyim, böyle bana da geçsin PR enerjisi. Avustralya'daki PR sürecinden biraz bahseder misin? Sürecim nasıl oldu? Şirkete girdikten sonra yaklaşık 1 yıla yakın çalıştım ben şirkette. Zaten bir 6 ay biliyorsun oluyor, deneme süreci oluyor. 6 ay bitirdikten sonra işte aldılar, full time. Zaten full time'dım da hani kadroya geçtik. Kadroya geçtik kardeşim, hani yerleştik. Sözleşmeliden kadroya terfi ettik. Yerleştik sonunda. Ondan sonra çalışmaya devam ettim. Bayağı zorlu dönemlerimiz de oldu aslında şirketle beraber, hani tartıştığımız noktalar da oldu. Buradaki en önemli şey herhalde 186 direct PR'la işçi ile işveren arasındaki o şey. Evet. Münasebet. Kesinlikle öyle. Yani birincisi şu, mesela çok fazla olmaması, firmanın kurumsal olmaması, biraz patron şirketi olması bence çok büyük bir etki. Evet. Yani öyle direkt gireceğim, büyük firmalarda iş bulacağım. Zaten o niye sana zaten sponsor olayım ki diye düşünüyor. Olanlar da var bak. Olmuyor değiller. Daha az kurumsalların şansı daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada patronla birebir ilişkin var ya. Ya bak, daha da kötü olabilir, daha da iyi olabilir. Tam arasında böyle çok iyi oynaman lazım. Evet. O şeyi, arayı iyi tutturman lazım. Aynen öyle. Yani orayı çok iyi ayarlamak lazım. İyi ayarlamışsın diyebilir miyiz? Yani sonuca göre diyebiliriz bence. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Onu ayarladıktan sonra, işte onunla konuştuktan sonra patron dedi tamam Emre, ben memnunum senden, hani yapalım. Oldu. Yani yaptık. O 186 başvurularımızı ayarladık. 186'da zaten biliyorsun bir şirket senin için nomination diyorlar. Yani ben bu adama sponsor olacağım. Avustralya hükümetine karşı senin adına belge imzalıyor. Yani 2 tane başvuru oluyor. Şirket onaylanacak, sonra sen onaylanacaksın. Şirket daha önce sponsor olmuşsa çok daha kolay onaylanıyor. Evet, daha kolay onaylanıyor. Bizim şirketin vardı böyle bir geçmiş. Şirketin başvurusunu koydular, arkasından benimkini koydular. 2 gün sonra şirketin başvurusunun onayı geldi direkt çok zaten. İyi. O hani yani biz 2 Nisan'da başvurduk, 4 Nisan'da çıktı şirketin şeyi. Sonra ben beklemeye başladım. Benim başvurum ne zaman sonuçlanacak? 4 ay sonra sonuç geldi direkt yani. Sonuç dediği PR arkadaşlar. Aynen, PR aldık yani. PR onaylandı. PR onaylandıktan sonra zaten artık orada işte dertler başlıyor, ayrı bir dertler başlıyor. O dertlere daha sonra gelecek. Biz sevinemedik yani. Çok ben anlamadım zaten ne olduğunu. Hani hiç beklemediğim bir anda oluyor, biliyor musun? Aynen. Vallahi gerçekten öyle. Nasıl tüm isteyenlerin başına diyelim. Kardeşim tuttum şöyle. Avustralya'da mühendis olduk, PR'ımızı aldık falan, ama bunun için önce Türkiye'de okuduğumuz eğitimi, Türkiye'de yaptığımız şeyleri falan burada bir sardırmamız gerekiyor. Yani bir denklik almamız gerekiyor. Evet. Türkiye'den mezun mühendisler Avustralya'da nasıl denklik alır? Türkiye'den mezun mühendisler Avustralya'da aslında okula göre denklik alıyor. Bazı okulların ABET akreditasyonu var. Bazı okulların olduğunu sanıyoruz ama yok aslında. Mesela onlar olduklarını sanıyorlar ama yok. Bir tanesi mesela ODTÜ. İşte ODTÜ Kuzey Kıbrıs Ankara'nın aynı diplomasını aldığı için bizim de mesela ABET akreditasyonumuz yok. Mesela ODTÜ'nün böyle bir akreditasyonu olmaması tam bir fiyasko. Abi fiyasko. Gerçekten fiyasko. Yo, doğru söylüyor. Ay fiyasko abi. Hani nasıl ya? ODTÜ'nün nasıl bir akreditasyonu olmaz? Saçma üniversitelerin akreditasyonu olurken bu çok ilginç bir şey gerçekten. İTÜ'nün falan var mı? İTÜ'nün de yok. Yıldız Tekniğin var mı? Ben tüm bildiğim şey. Koç'un var mı? Sabancı'nın var mı? Ama onlar zaten MÜDEK listesinde girilip görülebilir. Hani hangi üniversitenin var, hangi üniversitenin yok. Bir de ADEK mi dedin? ABET. ABET zaten genel bir dünya çapında bir kuruluş. MÜDEK de Türkiye temsilcisi. Tamam. Güzel. ABET'in yani MÜDEK akreditasyonu varsa otomatik ABET'li oluyor zaten. O zaman şöyle gidelim. MÜDEK akreditasyonu olan üniversiteden mezun olanlar nasıl bir yol izliyor? Akreditasyonu olmayan sen gibiler nasıl yol izliyor? Evet. Zaten onu Engineers of Australia, yani Avustralya Mühendisler Odası direkt zaten bunu açıklamış. Yani nasıl akredite olabilirim diye. Onun bir tane MSA bir kitapçığı var. O kitapçıktan bakılabilir yani. Tamamen okumanızı yollar. Öneririm. Aynen. Petler belirli orada. Ücretleri de dahil olmak üzere. Sen birisi de birazdan vereceğiz. Orada MÜDEK akreditasyonu olan ne yapıyor biliyor musun? Formu dolduruyor, gönderiyor. Diplomasıyla beraber. Onaylıyorlar, geri gönderiyorlar. Abi bizden 3 tane proje istiyorlar ya. 3 tane, yani 3 tane ya çalıştığın experience'ından olan şirketten yapacaksın ya da işte bu de sayılıyor. Mesela okulda yaptığım bir bitirme projesi de olarak sayılabiliyor. Bunları bildiğin, onların bir formatı var. CDR diyorlar buna da. CDR formatında yazacaksın ve göndereceksin. Bunların summary'lerini belirteceksin. Yani özetini çekeceksin. O CDR'dan falan filan detaylı. Yapılır ama. Hani kendi başına yapılamayacak bir şey değil. Ben de kendim yaptım. Kesinlikle kendi yaptığınız bir proje olması lazım. Çünkü eğer başkasından kopya çekildiği anlaşılırsa
sizi harbiden öyle. Harbiden öyle yani. Yakmayın yani geleceğinizi. Yakmayın kendinizi yani. Hani hiç gerek yok. Evet, bir diğer sorumuza geldik efendim. PR sürecinde toplam ne kadar harcadın? Hemen Excel'imizi açıyoruz. Money. Gerçekten Excel yapmış bunun için. Her bir şeyi tek tek yazmış. Yazdım abi. Tam bir mühendis kafası. Benim bütün masraflarım burada. Şimdi Engineers of Australia ile başlayalım. Engineers of Australia'da Tenkit almak için evet, yaptığım bunu bir şey. 2023 yılının Aralık ayında yaptım. O zamanın fiyatları var elimde. Skill and Experience Assessment yazmışım. $1364. Fast Track Fee yapmışım. Yani hızlı gelmesi için. Ona 368.5. Sonra bir de şey yaptım ben. CDR'larımı yazdığım CDR'lar böyle üçüncü parti şeyler var. Bu CDR'larını check ediyorlar senin. Hiç gerek yok. Gerçekten gerek yok. Boşa para. Ne kadar verdin buna? $300 vermişim abi. Ama bence şöyle yaptın. Çünkü insan korkuyorsun bir yola, abi. Evet, insan bir yola girince Evet. aman şey olmaz, aman eksiklik olmaz, aman bunu çekme edeceğim, onu da ettireyim falan filan diye yapılıyor. Aynen. Yaptırdıktan sonra anlıyorsun aslında gerekli olup olmadığını. Evet. İngilizce sınavı. Evet, PT'ye girmiştim. O zaman $410'dı. Şu an 460 falan oldu Evet. herhalde. O şey var. Australian Federal Police Check. Normal bu Queensland ya şeyde Adli sicil kaydı gibi bir şey evet, değil mi? eyalet polis çeki değil ama federal polis çek alıyorsun. O çok detay değil aslında, aynı şey. Oradan işte 54.90 ödedik. Ondan sonra BUPA geldi. Health Examination. Sağlık Vizeye çeki. başvurduktan sonra işte HIV var mı, CART sağlık var mı, çeki. CURT var mı, sağlık çeki yapıyorlar. Onları yaptırdık. Ona ne kadar Şu an çok ödemişiz? müzik geldi. 418.66 kişi başı 837.32 Sağlık. sağlığa ödedik. Sonra işte en costly yani en çok paranın gittiği noktalardan bir tanesi avukat. Bana avukatlık yap diyenlere buradan selam olsun. Evet, avukatlık ücreti Hak ediyorlar bence. Benim bakışı. Ben hak ettiklerini düşünüyorum. avukatlık ücreti olarak abi bunu şimdi biz şirkette bölüştük. Evet, totalini bölüştük yani. Yarı yarıya $5.800 avukatlık ücreti. Şirketin başvurusunu yapmak için $5.617. 5.800 ile 5.600 farklı şeyler mi? Evet. Etti mi buraya 10.000, 11.400? Benim başvurum için hükümete ödenen para $4.640. Başvuru ücreti. Aycan'ın başvurusu için hükümete ödenen para $2.320. Buna ekleyin dependent. Dependent için. Dependent'ınız yoksa zero. Hükümete ödenirken para kredi kartından ödendiği için surcharge yapıyorlar. Surcharge yapıyorlar $97.44. Oo, ne biçim surcharge be? Aynen kanka. O yüzden yazdım zaten. $100 surcharge. Ondan sonra totali evet, totali $18.475 ödedik abi. 18.000 bilmem ne. Yuvarlak hesap 19.000 TL. Dolar. Oh, TL ne ya? $18.000. Tüm bu işlemler için senin ve şirketin ödemesi gereken para. Sen o sözleşmeye göre ya şirket de hepsini karşılayabilir. Tabii bazı şirketler var. Ben mesela gördüm, biz Facebook gruplarından çok fazla takip ediyorduk. Biliyorum Facebook burada daha fazla popüler Evet. aslında. Özellikle bu marketplace tarafında. Aynı zamanda vize tarafında insanlar çok yardımlaşıyor. Orada şunu söylemişti mesela. Bir tane çocuk yazmıştı. Ben işte IT'ciyim, şirket şeyi kabul etti. Hani benim Hepsini bütün ödemeyi. masraflarımı karşılamayı iyi. kabul etti. Olabilir. Hani Evet. biz böyle anlaştık. Ya Ben da mutluyum anlaşırsan yani. yarı Hani- yarıya da yapabilirsin yani falan sonuçta filan. bir amacım var, bir amaca Tabii ki de. gidiyorsun. Aynen. Hepsini sen de ödeyebilirsin. Hepsini ödeyen de olabilir. Ama şöyle evet. bir gerçeklik var, onu atlamayalım. Şirketin o nomination başvurusunun bütün parasını şirket ödemek zorunda. O sitede de yazıyor. Onu hiçbir şekilde şirket Sana charge edemez. ödetemez Bana ödetemez yani, yani. evet. O Bir parayı zahmet, şirket ödemesi lazım ki bizde de öyle oldu. PR'da Evet. toplam yuvarlak hesap $19.000 tutmuş oldu. Evet. Değer mi? Değer tabii ki de yani. Çüş tabii ki de. Ondan sonra hani değer. Evet. Doğru. Geldik biraz duygusal konulara. PR sürecinde en zorlandığın şey ne oldu? Bu PR'a başvuru, işte PR Evet, süreci falan filan bunlar. PR sürecinde şirketle işte bir tane proje yapıyorduk o sırada. O projeyi yaparken bayağı sıkıntılı zamanlarımız oldu aslında. Hani tıkandığımız noktalarda patronla olan konuşmalar olsun, şeyler olsun. Hani genel şirketin durumuyla alakalı sıkıntılar oldu. Orada hep
şeyi düşünüyordum. Acaba batacağız mı? Hani ne oluyor? Şirketin performansına da bakıyorsun. Çünkü şey diyorsun. Acaba bu şirket bana sponsor olabilir mi? Evet. Hani bir de şey demiştim videonun başında. Hani patron şirketi olursa daha kolay alabilirsiniz ama Bunun da bir dezavantajı burada bir da var. dezavantajı var mesela. Şimdi burada da şirket iyi bir performans göstermiyor olabilir. Hükümet belki o zaman ne yapacak? Çok detaylı bilmiyorum. Yanlış yönlendirmeyeyim ama ben bunu düşündüm. Evet. Bu benim için mesela bir eksi dezavantajdı. Ve Bence- stresini yaşadım yani. Gerçekten Bence yaşadım. bir de yani. PR'da sponsorlukla gittiğin zaman bence en zorlanılacak şeylerden bir tanesi kolay kolay istifa edemiyor oluşun. O zaten onu Belki zaten hani çok kolay normal zamanda istifa edebilirsin falan filan ama orada böyle bir şey zorunluluk gibi bir ilişki oluyor ya, tam zorunluluk değil aslında, yine çıkarsın ama hani bir sürece girdin, bir şeylere daha fazla sabretmeye Patron başlıyorsun alıyor eline bence. kırbacı kanka. Farkında ya. Vuruyor Allah vuruyor Evet. yani. Anladın Hani mı? bence şey en değil zorlanılan yani. şeylerden biri bu olabilir. Yani kolaylıkla böyle şey yapamıyorsun. Hayır ben bunu yapmam ya da işte falan deyip istifa edemiyorsun. Bence en zor psikolojik şeyi o olabilir. Kesinlikle katılıyorum, Zoru. evet. O zorluk, psikolojik zorluğunu Evet. o işte üzen kısmı ama değer hocam. Yani Tabii değer. ki de değer. Kesinlikle değer Yani abi. sabredeceğim bir yıl yani Şey- hani şurada yani, anladın mı hani? Bak, peşin satan veresiye satan oturuşumuz bunu kapak fotoğrafı yapabilirim. Evet. Bir diğer sorumuza geldik. Yavaş yavaş sorularımızın sonlarına geliyoruz. Umarız sohbetimizden keyif alıyorsunuzdur. Avustralya'daki maaşın, Avustralya'da düşündüğümüz zaman böyle Türkiye vs. Avustralya falan değil. Avustralya'da genel olarak aldığın maaş seni tatmin ediyor mu? Mühendis maaşları hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Bence burada beklentiler çok önemli bir faktör. Yani şimdi herkesin beklentisi kendine, mesela Türkiye'deki adama ben bunu anlatırsam şu anda onun beklentisiyle benim beklentim bir değil. Linç yemeyelim hocam. Evet, bu Avustralya özelinde konuşuyoruz şimdi. Aynen, 100 bin Avustralya- dolar az önce ezikledi ama Evet. Ezikledim ama harbiden öyle. Çünkü şöyle bir şey var bence. Ben şöyle düşünüyorum. Yaptığın işe göre, hani bence aldığın sorumluluğa göre, özellikle bu şey olmaya başladıktan sonra, imza atabilmeye başladıktan sonra Avustralya, çünkü 5 yıl çalışman lazım imza yetkisinin gelmesi için. sana o geldi mi şimdi? Daha gelmedi işte şeyde. Sadece Avustralya'da mı 5 yıl çalışman gerekiyor? Genel deneyimin mi 5 yıl? Şimdi şeye saydırdım ya. Oradan 3 yıl saydılar ya, benim şeyimi de 2 yılımı Türkiye'den saydılar. 1 yılımı da Avustralya'dan saydılar. Onun üzerine 2 yıl daha deneyimi yaptığım zaman o Zaten işte üstüne bir yıl daha oldu herhalde değil mi? Ya, 3 yılın üstüne 2 neredeyse. yılı tamamladım kanka. Oha. Oldu yani. Zaman çok hızlı geçiyor. Ondan sonra işte önümüzdeki sene Mayıs ayı gibi bitecek. O zaman da şey olmuş olacağım. Ne olacak? İşte imza atabilme şey. Ama zaten artık herkesten, bütün iş başvurularında RP2, işte Queensland desen RP2 olacaksın. Aslında biraz para yapma şeyi bu mühendisler Anladım. odasının çıkardığı bir şey yani. Hani fee gibi, aylık fee gibi düşün. Ama günün sonunda bence daha fazla olması lazım. Ama biraz da sosyal bir devlet olduğu için, sosyal biraz değil, bayağı sosyal bir devlet. Trade'i abi bir kişi çalışıyor, 3 kişi izliyor. Hani gerçekten öyle. Ve adamlar saatliğine abi alıyor 60 dolar. Yani şimdi bilmiyorum, belki bizim çalışma koşullarımızdan kaynaklı öyle ben hissediyorum. Daha çok zorlanıyorum, yoruluyorum, çalışıyorum. Yani sorumluluk artıyor ama para o arada Diyemem artmıyor de aslında yani. ya. Onu da diyemem. Çok da zorlanıyorum, çalışıyorum. Zorlanıyorum aslında. Stres olarak zorlanıyorum. Evet. Yani fiziksel Bedensel olarak zorlanmıyorsun ama tipik bir beyaz yaka gibi beyni zorlanıyor. Aynen. Vücudun rahat da. Aynen, strese sokuyor seni patron Evet, durduk yere aynen. yani. Gelip dürtüyor yani böyle. Hani ne oldu, ne olacak. Onlar bir sıkıntı ve buna karşılık aldığım para, ya O kadar şey olmuyor. özellikle ev almak istesen, benim şu an şeyim o. Dert. Abi 1 milyon dolar abi. Ev booming industry olmuş. Çok arttı. Evet, Gereksiz aynen. arttı. Niye 1 milyon dolar? 600 bin dolar, 500 bin dolar olsun. Niye Aynen. 1 milyon dolar Gerçekten mesela? öyle. Ev alabilme noktasında bence şey var. Tatmin etmiyor Tatmin diyorsun. etmiyor hocam. Evet. Şimdi şöyle de bir şey var. Diyelim ki tamam, bir de şey oldu, hani experience kazandın, tecrübe kazandın değil mi? Tamam. Avustralya tecrübeni arttırdın, bir sürü proje yaptın, cart oldu, cürt oldu. Ne kadar artıyor maaşın? Bence burası çok önemli. Experience bu kadar arttı, maaş o kadar artmıyor. Artmıyor abi. Nereye çıkabilirsin biliyor musun? Taş çatlasın, çıkabileceğin nokta, normal bir mühendis için konuşuyorum. Unexceptional olursun, yukarılara gidersin, o ayrı bir şey abi. Tabii ki sınırı yok ama Hani- biz normallerden bahsediyoruz. Normallerde 150'ye çıktın diyelim, tamam mı? 140 bin dolar, 150 bin dolar. Baba vergiyi bir koyuyor zaten sana devlet. 30 bin dolar düştü. Mesela doktor. Adam elektrik üzerine doktora yapmış. Yanımda çalışıyor. Pardon, kadın. Aynen, Ondan evet. sonra 110 bin dolar para alıyor. Doktorasını yapıyor, master'ını yapıyor. Hani Her şeyini burada tamamlıyor. kalabilmek için o alanda yapılması gereken her şeyini yapıyor adam. Ve geliyor günün sonunda PR'ını da alabilmek için, ya kesinlikle yadırgamıyorum. Ben de aynısını yaptım. PR'ını da alabilmek için şey yapıyor. Daha az ücrete. Diyor ki başvuruda, işte diyor ki abi de ben de doktoramı da yaptım. Güzel.
Ondan sonra ben diyor 100.000 dolara çalışırım diyor. Şimdi bu sefer piyasayı çok düşürmüş piyasayı düşürüyor. Yani. Bunu ben de yapıyordum zamanında. Ama işveren de otomatik olarak onu seçiyor. Diyor ki PR'a başvururum, 20.000 dolar harcarım. Sonra kaçar gider diyor ama diyor. Sonuçta o sırada ucuza kullanırım diyor yani. Ucuza kullanırım diyor. Bu yüzden işte mesela Avustralya'da beyaz yakalı olmayı ben şöyle zor gördüm. Abi kesinlikle skill levelini sürekli yüksek tutman lazım ve bitmiyor abi. Yani hani master'ını yaptın, yok yani, değil mi? doktoranı yaptın. Abi doktora yapmak zaten 4 yıl oraya kapanman demek. Yani üniversitede ben şimdi 4 yıl boyunca şey de yapabiliyorsun. Full time yapmana da gerek yok doktorayı. Hani böyle part time de yapabiliyorsun ama sırf biraz yapmış olmak için oluyor, tamam mı? Evet. Gerçekten o alana adandığın için yapmış olmuyorsun. Bir de işte şunu düşünüyorsun o zaman. O kadar pahalı. Evet, hem pahalı hem de o kadar doktora yapıyorsun, kafanı patlatıyorsun falan. İşte değiyor mu ona? En önemlisi bu zaten. Günün sonunda değse belki yaparsın. Günün sonunda eğer ben yine 100.000 dolarlık adamla demeyeyim yani 100.000 dolar maaş almak isteyen, sonunda PR almak isteyen adamla aynı kulvara kapışacaksam yine benim maaşım düştü be abi. Aynen. Ya tamam. Yani. O yüzden experience'ını arttırman lazım ama bu da zamanla olacak bir şey. O zamanda daha çok kazanabilir misin? Elektrikçi olun. Ya da kebapçı açın. Ya da kebapçı açın kardeşim. Çok biz kazanırsınız. Gerçekler. Evet. Serbest piyasa diyelim. Günün sonunda ne için çalışıyoruz yani değil mi? Yani tabii ki çoğu insan, o da bir mantık yani tamamen. Para için çalışıyoruz yani. Tamamen motivasyon ya. Evet, kesinlikle. Yani motivasyonun ne abi? Hani o önemli bence. Evet, gerçekten. Geldik son sorumuza. Avustralya mühendis olarak gelmek isteyenlere ne önerirsin? Evet. Gerçi bunu birazcık konuşmalarımızda bahsettik falan filan ama böyle bir toparlarsak, çünkü genelde mühendisler izleyecek bu videoyu. Tamam. O kişilere ne önerirsin? Buraya gelmek istiyorlarsa. Kesinlikle. Türkiye'de bir deneyim yapın Kesinlikle dedik. Birincisi Türkiye'de deneyim yapın. Yani işinizi öğrenin direkt A'dan mezun Z'ye. olur olmaz gelmesinler. Evet, biraz yok abi kesinlikle. Aynen. O experience çok önemli. Bunu şey olarak bile satarsın. Avustralya experience olarak bile hani gösterirsin bir şekilde yani hani dersin. Gösteremezsen bile dersin ya benim var kardeşim, ben bu işi biliyorum. En azından yaptım dersin. Yaptım. Hani zaten ilk ayda gösterirsin kendini hani işe girdikten sonra. İşi bilmek çok önemli. Her şeyle buradaki insanlar birazcık daha rahat, relaxlar. Evet, ve biz onlara göre daha çok çalışıyoruz. Kesinlikle. Yani stres oluyoruz. Daha fazla böyle de olmaması gerekiyor. Bu onlar iyi bir şey. Çok daha rahat insanlar. Bu iyi bir şey değil. O yüzden bence avantajlı olduklarını düşünüyorum bu konularda. Daha hızlı bir şeyleri yapıp daha hızlı reaksiyon alabiliriz. Ya önerilerim bunlar ya. Evet. Bence bir de İngilizce konusunda ne söylersin? Zaten bak ben söylemiyorum bile biliyorsun. Bak abi onu zaten şey yapmıyorum. İlk basamak yurt dışına gidiyorsan, hangi ülkeye gidiyorsan o ülkenin dili diyebilirim ya da İngilizce. En kötü ihtimalle İngilizceyi zaten senin bak hele şeyi de söylemiyorum. Mesela TOEFL'ı da alması lazım. Ne kaç alacaksın? 60 mı alacaksın? Gelmeden önce al abi. Koy abi onu cebine. Onu unut. Burada bir daha derdin olmasın o senin. Aynen. Bak gerçekten çok. Bak kardeşime de aynısını söylüyorum. Bitir onu. O 7 alması gerekiyor IELTS'ten. Ne için 7 alması gerekiyor? O diş hekimliği için. Denklik falan filan Denklik için. alması için. 7 alması gerekiyor. 7'ni al, ondan sonra gel buraya. Çünkü onun ayrıca bir akreditasyon süreçleri olacak uzun. Sonuçta artı bir yük oluyor insanın. Evet abi. Yani çok kesinlikle. fazla yük oluyor. Gerek yok. Türkiye'de yani hallederseniz çok daha kolay olur. Hallet, kafan rahat olsun. Tik atarsınız mesela. Aynen öyle. Bir tik atarsın. Oraya bakmazsın bir daha yani. Çünkü şey biliyoruz yani. İnsanlar geliyorlar. Burada yaparım falan Burada yaparım diyor. Burada geliştiririm İngilizceyi diyor ama günün sonunda olmuyor ya da zorlanıyorlar. Çünkü burada bir işte geçim derdine düşüyorsun, iş bulma derdine düşüyorsun, iş bulduktan sonra kendini kanıtlamaya düşüyorsun falan filan. Ya bazen yalnızlık çekiyorsun, psikolojik sıkıntı çekiyorsun. Doğru. Bunların hepsinin yanına bir de İngilizce bilmek bazen zor olabiliyor. Aslında yapman gerekiyor falan filan. O yüzden bunu burada dert etmemek için ben de buna katılıyorum. Olabildiğince. Çünkü Türkiye'de bunlar yok, anladın mı? Türkiye'de bunları çok dert etmiyorsun. Türkiye'de burada baktığın zaman daha az derdin oluyor. Daha az tövbeler olsun. Daha az psikolojik olarak daha az derdin oluyor. Belki geçim derdi vardır falan filan ama vize derdin yok, bilmem ne yok. O yüzden kafa daha rahatken bence de Türkiye'de halledebiliyorsanız Türkiye'de halletmeniz çok daha mantıklı. Evet. Katılıyorum. Bu şekilde. Sanırım konuşmamız bitti. Röportajımızın sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Çok teşekkür ediyorum konuğum olduğun için kardeşim. Senin PR'ını tekrardan tebrik ediyorum. Bunu çok hak ettin. Tarlada az mı zaman, yarım saat konuşmamız. Tarlada az mı zaman geçirdik? Az mı şey yaptık? Bir anımızı anlatayım. Bunu anlatmadan geçemeyeceğim, tamam mı? Şimdi biz ilk daha tanışmadık falan Betül'le böyle. Daha önce tanışıyorduk da öyle çok şeyimiz yoktu daha yani. Merhabaydık. Yapıyordum böyle. Ondan sonra şimdi bunlar
Rov limon mu topluyorduk, mandalina mı? Limonduk ilk. Limon topluyorduk abi. Bildiğin böyle merdivenle ağaca çıkıyoruz falan, limon topluyoruz. Tabii jungle. Betül var. Onlar farklı bir grupta. Biz işte Aycan, Tuğçe falan beraberiz. Limonları topluyoruz ama kasaları doldurup götürüp boşaltman lazım ve günde Zordu. 4 kasa falan yaparsan güzel para alıyordun yani. Evet, O zamana aynen. göre yani hani güzel bir para alıyordun. Ondan sonra biz tabii asılıyoruz böyle, işte şey yapıyoruz böyle. Iraklanmışlar. Bir de şey yaptık böyle, hani yarışa bindirdik olayı ki daha çok bir gaza gelelim, toplayalım diye. Survivor halt etmiş. Asıl orası Survivor. Sola bir döndüm, bir baktım, biri kusuyor. Tamam mı? Ondan sonra bizimkilere döndüm, dedim ki elendi. Devam edin. Ya böyle kötü bir şey olabilir mi ya? Orada bir insan Betül kusuyordu. Orada bir insan evladı kusuyor ya. Orada başıma benim güneş geçmiş. Psikolojim alt üst olmuş. Kusuyorum. Elendi. Devam ederim. Böyle bir şey olamaz ya. Kankim benim. Gerçekten. Kankim benim. İşte öyle yollardan geçtiğimiz için bunu hak ettik. Evet tamam. İnşallah bence ben de hak etmişimdir. Kardeşim Ama gelecek evet, seninki de. inşallah, Az kaldı inşallah. yolda. Geliyor. Ağlıyormuş. Evet, Geliyor. o yüzden zor günler geçirdik birlikte. O yüzden arkadaşlarınızın değerini bilin diye böyle bir şey arkadaşlarla ağlıyormuşum. O yüzden gerçekten çabalarsanız, azmederseniz inşallah Allah'ım nasip eder. Neden olmasın ki? Ay olacak kanka. Evet. Olacak. O yüzden çok teşekkür ediyorum konuğum olduğun için. Eğer daha fazla böyle bir mühendis içeriği falan filan isterseniz ben kardeşimle çekebilirim. Aynen, soruları Neden alabiliriz olmasın? yani. Aynen. Cevaplamaya çalışırız. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Düşebilirsiniz, ağlamayın. Evet. Olabilir, her şey olabilir. Düştüğü bacağını sileceksin şöyle düştüğün yerden. Abi Gözyaşı sileceksin, devam edeceksin. ben hatırlıyorum yani biz ağaç da budadık, üzüm de budadık. Yani hani çok zorlu şartlardan da Tabii geçtik. ki de. Hani ama oluyor yani, yapacak Allah bir şey yok. sabredenle beraberdir diye. Bir de şey olacak yani, geri dönüşü yokmuş gibi hani gelmek lazım. Evet, en önemlisi bence de Başka bu. türlü Bak olmuyor mesela abi. evet, ilkinde ben de buraya geldim döndüm. Emre de geldi döndü buraya. Ben de geldim döndüm. Sonra tekrar geldik. Çünkü bence ikimiz de ilk geldiğimizde biz burada kesin kalacağız, vatandaş olacağız, burada ne olursa olsun buradayız gibi dönmedik. Ben de paylaştım zaten. Döndüğümde bunu mu çekeceğim ya, gider Avustralya'da, Türkiye'de klimalı ofisimde avukatlık yaparım, bunu mu çekeceğim diye geldim. Emre de zaten o şekilde, ben bunu mu çekmeye geldim, giderim mühendis olurum mis gibi, kendi mesleğimi yaparım diye döndüm. Ki döndüm lan. Ben de döndüm ve ben de avukatlık yaptım. O da mühendislik yaptı. Ama mesela benim kafam şu an ikinci geldiğimde, çünkü o farkı çok net görüyorsunuz bir kez gidip geldiğinizde. O ikinci geldiğimde şu an mesela ben de olmazsa dönerim ya, avukat da olurum falan. Avukat da olurum falan yok artık abi. Ben elimden gelenin fazlasını, kan ter gözyaşı demeyeyim, zorlaştırmayayım kendi şeyimde. Mutluluk, sağlık, huzurla burada kalmayı amaçlayarak geldim ikincisinde. Bence sen de öyle geldin. Öyleydi zaten. Evet, ikinci geldiğimizde böyle geldiğimiz için yaşadığımız zorluklar daha katlanılabilir oluyor yani. Ama eğer aklının bir köşesinde ya aman olmazsa ben Türkiye'ye giderim, aman ben zaten Türkiye'ye döneceğim dersen dönüyorsun. O yüzden ne istediğinizi çok iyi bilin bence. Bence en önemli olan kısım bu. Evet. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şans.